Çanakkale Savaşı'nın en gizemli olayı. Birçok teorisyenin UFO kaçırması olarak öne sürdüğü ve kaynaklarda Norfolk olayı diye bilinen bir konuyu sizlere bu videomuzda ele alıyoruz. İddialara göre Norfolk alayı harekete geçtiği sırada üzerlerine bir bulut gelir ve alayın tümü orada bir UFO tarafından kaçırılır. UFO'lar tarafından kaçırılma fenomeninin en ilginci de Çanakkale Savaşı'nda olur. Bir bulutun içine girip gökyüzüne doğru hareket eden İngiliz alayından bir daha haber alınamaz. Bu askerlere ne oldu? Bu bulut neydi? 10 Ağustos 1915'te Çanakkale güneşin göz kamaştıran parlaklığı topların bitmez tükenmez gürlemelerine karışıyor. Gelibolu Savaşı'nın son dönemi cehennemi Çanakkale'ye taşımış, siperler fırın gibi savaş kokusu bir toz tabakasıyla birlikte havaya kaldırıyor, yiyeceklerin, siperlerin, ölü ve yaralıların üzerine bulutlar halinde çöken iri yeşil sinekler, Dizanteriye yakalanan İngiliz askerlerine büsbütün perişan ediyordu. İngiliz askeri tarihinin en büyük yenilgilerinden birine adım adım yaklaşıyordu. İngiliz komutan Sir Ian Hamilton, korkunç bir yenilgiye uğrayacaklarını sezmiş, savaşı kazanmanın tek şansının taze kuvvetlerle birlikte yapılacak büyük bir saldırıda görmüştür. Norfolk alayı, Kraliyet Norfolk alayı ordu mensuplarınca tatil gecesi askerleri diye anılan savunma birliklerine bağlıydılar. Norfolk alayı, savaş hattı gerisinde iklime alışmaları için bekletilmeden 10 Ağustos günü Sula koyununda cehennemi yaşayacaklar ve kabuslarıyla kucaklaşacaklardı. Sahile yakın bir yerdeki Tuz Gölü kavurucu yaz sıcaklığının etkisiyle kurumuş ve güneşin parlaklığını ve ısısını ayna gibi Norfolk alayı üzerine yansıtıyordu. Kavaklıtepe ve Tekketepe güneyindeki Sarıbayır arasında kalan Sula düzlüğü dev bir arenayı andırıyordu. İngiltere'nin Dereham kasabasında toplanan Norfolk alayı 4. ve 5. taburları ana yurtlarından uzak bu topraklarda kendilerinden önce gelenlere mezar olan bu bölgede şaşkına döndüler. Savaşta her şey olabilirdi ama savaşın dışında başlarına gelecek olayı asla düşünemezlerdi. Sir Hamilton, Tekke ve Kavak tepelerinde bir gece karanlığında ani ve hızlı bir saldırı yapmayı planlamıştı. Bu iş için 12 Ağustos gecesi 54. Tümen ilerlemeye başladı. İçlerinden Norfolkluların Tugay'ı da bulunuyordu. Tepelerin yamacına kadar gelecekler ve şafak sökerken saldırmak üzere hazırlanacaklardı. Fakat gece yürüyüşünün yapılacağı bölgede küçük Anafarta Ovası denilen yerde Türk askerinin pusuya yattığı zannediliyordu. Bu yüzden Norfolkluların bir tümeni önceden giderek harekete geçti. Bu öncü tümenin ilerleyişi tam bir bozgunla sonuçlanmıştı. Gelibolu Savaşı'nda İngilizlerin gösterdiği şaşkınlık ve beceriksizliğin tipik bir örneğini verdiler. Öğleden sonra saat 4'te topçu desteği başlayacaktı ama 45 dakikalık bir gecikme oldu. Haberleşme hattı yüzünden gecikmeyi öğrenemeyen topçu desteği gereksiz yere saatinden önce başladılar ve boşuna ateş gücünü harcadılar. Savaş alanı hiç incelenmemişti. İngiliz komutanların arazi hakkında bilgileri yoktu. Hedefleri hakkında tam bir karara varamamışlardı. Haritaların çoğu son anda çala kalem çizilmişti ve yarım adanın diğer tarafını gösteriyordu. Türk kuvvetlerinin gücünden de habersizdiler. 4. Norfolk taburunun geride olmak üzere 160. Tümen gün ışığında ovayı geçmeye çalışmanın bariz bir hata olduğunu anladığında ancak 900 metre kadar ilerleyebilmişti. Türklerin direnci İngilizlerin tahmin ettiğinden de daha büyüktü. İngiliz tümeninin büyük bir kısmı yoğun makineli tüfek atışı altında kaldığı için olduğu yerde çakılı kalmıştı. Ancak sağ tarafta yer alan 5. Norfolk taburu daha az bir mukavemetle karşılaştığından ilerlemeye devam etti. Bulutun içine doğru. İşte tam bu sırada 22 kişilik bir Yeni Zelanda Sahra Birliği önünde Norfolk alayının 4. taburuna bağlı çok sayıda asker karşılarındaki tepeye yürümeye başladılar. Tepenin üzeri ekmek somunu biçiminde beyaz bir bulutla kaplıydı. İngiliz askerleri yavaş yavaş tepeye yaklaştılar ve bulutun içinde kayboldular. Son asker de bulutun içine girdikten sonra bulut sanki kargosunu almış gibi yavaşça havalandı ve rüzgarın aksi yönüne doğru hareket etti. Komutan Hamilton anlatıyor. Kumandan Hamilton, İngiliz Savaş Bakanı Lord Kincher'e gönderdiği telgrafta olayı şöyle anlatıyordu. Savaş sırasında 160. Tümen her bakımdan üstün olduğu anda çok garip bir şey meydana geldi. Türklerin zayıflamakta olan kuvvetlerine karşı Albay Sir H. Beckham, cesur ve kendinden emin bir subay olarak büyük bir gayretle hızla ilerledi ve savaşın en güzel kısmı böyle başladı. Mücadele daha da kızışmıştı. Bu askerlerin çoğu yaralı ve susuzluktan perişan bir haldeydiler. Bunlar kampa ancak gece vakti dönebilirlerdi. Fakat albay
16 subay ve 250 askerin önünde düşman kapmış, hızla ilerlemesine devam ediyordu. Daha sonra bunlardan hiçbir haber alamadık. Ormanlık bölgeye hücum ettikten sonra gözden kayboldular ve sesleri de duyulmadı. İçlerinden hiçbiri geri dönmedi. 276 kişi hiçbir iz bırakmadan kaybolup gitmişti. Yenilgi kaçınılmaz oldu. O gün öğleden sonra başlayan ilerleyişin başarısızlıkla sonuçlanması, Sir Ian Hamilton'ın savaşı kendi lehine döndürme ümidini de yok etmişti. Böylece 1915 yılı sonunda müttefik kuvvetler geri çekilerek büyük bir yenilgiye uğradılar. Gelibolu Savaşı 8,5 ay sürdü ve 46 bin askerin ölümüyle sonuçlandı. O zamanın savaşlar için korkunç bir rakamdı bu. 1916'da İngiliz hükümeti savaşın kaybedilme nedenlerini araştırmak üzere resmi bir kurum görevlendirdi. Gizlenen rapor. Gelibolu Kurulu'nun son raporu adı altında baştan aşağıya sansür denetiminden geçen bu rapor, 1917 sonra 1919'da yayınlandığı raporun aslı 1965 yılına kadar ortaya çıkarılmadı. 1918 sonunda İngilizler Gelibolu sanki galip gelmişçesine geri döndüler. İşgal kuvvetlerinin bir askeri savaş alanında gezinirken Kraliyet Norfolk alayına ait bir rozet buldu. Çevrede yaptığı bir soruşturma sonunda bir Türk çiftçisinin kendi arazisinde bulduğu bir sürü cesedi yakında bir dereye attığını öğrendi. Dosya kapanmadı. 8,5 ay süren Çanakkale Savaşı Boğaz'ın iki yanı içinde tam bir cehennem olmuştu. Savaşın tarihi yazıldı. Ölenlerin, yaralıların ve kayıpların sayısı belirlendi. Fakat bir tek şey özellikle unutulmadı. Kaybolan Norfolk askerleriydi. Bir sonraki videolarımızı sizlere daha hızlı ulaştırmamız için kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.